Koçların Mekanı kanalında Ruhun Şifası programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Ferit hocamız. Ferit hocamız bizim birlikte çok çalışmalar yaptığımız ve hafıza konusunda özellikle kişisel gelişimle ilgili böyle kendi ürettiği birçok yapı, o kadar çok yapı var ki hem hafızayı kullanmakla ilgili hem de kişisel gelişimle ilgili kendi ürettiği çok yapısı olan insanlara benim saygım bir başka oluyor. Kendisi de onlardan bir tanesi. Ben kendisinden çok ilham aldım. Hem kendim hem çocuklarım kendisinin kitaplarıyla geliştiler. Hatta yanımda böyle bazı kitapları da var. İnşallah bunlardan da bahseder biraz. Bunların içinde mesela benim çocuklarımın yazıları var, uygulamaları var. Hafıza gelişimlerine büyük katkısı var kendisinin. Birazdan bunlarla ilgili detaylar konuşuyor oluruz diye ümit ediyorum. Birazdan Evet, kendisini biraz tanıyor olacağız. Ardından bugün ne konuşacağız hocam? Hafızayı etkin kullanmak. Hafızayı etkin kullanmak nedir? Hafızayı etkin kullanmakla ilgili neler anlatacak? Merakla bekliyoruz. Onları dinliyor evet. olacağız. Ve aralarda da bize böyle uygulayabileceğimiz bazı hediyeler sunacağını düşünüyoruz. Bakalım neler sunacak. Öncelikle Ferit hocam sizi tanımış olsaydık siz kendinizi nasıl anlatırdınız, nasıl ifade ederdiniz? Buyurun efendim, hoş geldiniz. Evet, merhaba İbrahim. Çok teşekkür ederim kanalınıza davet ettiğiniz için. İnşallah arkadaşlara biraz daha böyle efektif, hızlı, güzel bilgileri aktaracağız. Master Coach olarak 20 yıla yakındır çalışmalar yapıyorum. Birçok eğitimler aldık ki bu eğitimlerde de beraberdik İbrahim İstanbul'da. Yıllarca gidip geldik. NLP, koçluk, kuantum ve trans hipnoz alanında birçok çalışmalar yaptık. Şu an tabii ki özel alanda birçok çalışmalar yapıyoruz. 20'ye yakında kitabım var. Birçok okuyucuyla buluştuk. Birçok fuarlara gidiyorum. Birebir ve seminer ve atölye çalışmalarımız var. Harikulade. Kendinizi böyle nasıl tanımlıyorsunuz hocam? Mesela bana göre çok üreten, üretken, Hmm. yeniliklere açık, sürekli böyle ben mesela bu kitabı çocuklarıma tanıtırken başına bir ömür diye yazmışım. Yani bir ömür diye Çok güzel. böyle yazdırabilen bir yazar olmak nasıl bir his? Teşekkür ederim. Şimdi bitmeyen bir yolculuk hayat. Yani merak duygusu çok önemli. Nasıl koştukta merak ne kadar önemliyse aslında burada ne öğrenebilirim, ne var? Yani hani bazen bir karıncadan bir şey öğreniyoruz hayatta, bazen bulutlara bakarken bir şey öğreniyoruz. Yani sadece bu bir kitap değil, doğayı okumak, insanı okumak. Şimdi tabii biz hafızaya aynı zamanda bir giriş yaparsak, yani hafıza sadece kafamızda böyle küçücük mercimek tanesi kadar olan bir şey değil. Hı, Bütün vücudumuzda hafıza var. hı. Evrende ve kainatta da hafıza var. Zihin var. Bu sebeple e, dışımızdaki dünyaya bakarken de ne alabiliriz? İşte buradaki üretkenlik, buradaki başka ne var sorusu gerçekten çok değerli. Aslında ben yolculuğum bununla başladı. Kitaplarım bununla, araştırmalarım bunun üzerine. Ve bu öğrendiğim şeyleri de dostlarıma, öğrencilere ya da bireylere aktarmayla görevli bir rehber olduğumu düşünüyorum. Harikasın hocam. Çünkü hepimiz bir rehberiz bu dünyada. Yani bir hayat amacımız var. Hepimizin bu yolculukta dokunduğumuz ruhlar, zihinler ve kalpler var. Hı hı. Harikasın hocam. Siz de harikasınız. Evet. Şimdi biraz hafızaya girelim mi İbrahim? Kesinlikle çok merak ediyoruz hocam neler anlatacaksınız. Evet. Şimdi hafıza bakın yani bilgiyi alma, saklama ve geri çağırma ile ilgili bir durum. Eğer ki biz bir bilgiyi geri getiremiyorsak, hatırlayamıyorsak onu iyi öğrenmemiş ya da hafızayı etkin kullanmamışız demektir. Bakın. Yani zayıf bir hafıza yoktur ama eğitilmemiş bir hafıza vardır. Eğer ki siz Hı. potansiyelinizin farkına varırsanız, ya burada işte 1,5 kilogramlık bir beynimiz var. Ama aslında bir evreni kapsayan bir beynimiz var. Hı hı. Bütün evreni anlayabilen, duyabilen, hayal edebilen,
İşte burada aslında tanımadığımız bu kısmı, beynimizi ve zihnimizi önce ben nasıl tanıyabilirim? Potansiyelim ne kadar? Önce bu sorunun cevabını bulmamız gerekiyor. Hı hı. Şimdi bu soruya cevap bulmaya başladıktan sonra ne yapabilirim? Yani nasıl geliştirebilirim? Bu zihin potansiyelimi daha yukarı nasıl taşıyabilirim? Bununla ilgili hangi yollar var, stratejiler var? Şimdi yol çok aslında. Yani burada kitap okumak evet zihni geliştiren bir durum, egzersiz, doğal aldığınız gıdalar, stresten mümkün olduğunca uzak durmanız, kaliteli sohbetler yapmanız, iyi bir uyku kalitesi gibi gibi birçok şeyi sıralayabiliriz. Yani tek başına şu iyi gelir hafızaya diyemeyiz. Hı E, hı. hafızanın alanı gerçekten çok geniş. Yani başta şu var, ya beyni gerçekten çöp gibi kullanıyoruz. Yani bu asırda işte sosyal medyaya giriyoruz, birçok bilgi akışı var, yanlış bilgi akışı var değil mi? Hı hı. Ya burada benim neye ihtiyacım var? Önce bu soruyu sormamız lazım. Ya hayatı biraz sadeleştirmek, aynı Hı koçluktaki hı. gibi. Hı hı. Zihni biraz sadeleştirmek, biraz o çer çöpten uzaklaşmak. Bununla ilgili çok değerli nefes teknikleri var. Mesela bunları öğrenebilirsiniz. Diyafram nefesini, Hı işte hı. yogi nefesini. Ee, yani hani bu son Samuray filminde vardı, izlemişsiniz. Ee, şimdi orada ustayla dövüşürken adını hatırlayamadım şu ünlü oyuncuyu. Ee, bir türlü başaramıyor. Yani sürekli hocası e, onu yeniyor ve diyor ki niye böyle olmuyor? Diyor ki çok düşünce var diyor. Yani zihnin çok dolu ve öğrendiklerini aklına getiriyor. Bir anda bütün o zihnini boşaltarak konsantre oluyor ve inanılmaz bir orada dövüş sanatını ortaya koyuyor. Yani zihnimizi dolduran çok reklamlar var, görüntü var, ses var. Tüm bunlar bize aslında bir anlamda saldırıyor. İşte bunlara nasıl sadeleşebiliriz? Bu çok önemli. Bazen sesin içinde sessizliği duyabilmek. Hı hı. Sesin içinde sessiz kalmanın gücünü öğrenebilmek. Bakın bu çok değerli. Hı Şimdi hı. kitapları tabii gösterdiniz Sisimo. Bunlar 2009 yılında renkli 3 kitap beraber çıkmıştı. Hı hı. Gerçekten çok değerli çalışmalar bunun içerisinde var. Hani şu an gerçi alma imkanı yok insanların. Şu an baskısı yok ama diğer kitaplarımıza ulaşabilirler. Şu var. Yani bir nefes tekniği yapabiliriz. Mesela oturup da dik oturup kendimize gerçekten bu 10 dakikaya verebilir miyiz? Bu çok önemli. Bakın. Hı hı. E, işte bir yarım saat egzersiz. Şu an senin videolarını izliyoruz. Yani spor salonunda İbrahimciğim. Hı hı. Yani bir disiplin içerisinde bakın o salona gidiyorsunuz, zamanı ayarlıyorsunuz ve o teri dökerek aslında bir anlamda hem bedeninize hem zihin ve hafıza gücünüze büyük bir e, emek vermiş oluyorsunuz aslında. Mevzu bu. Yani bu disipline, bu özgürlüğe sahip miyiz? Bakın bu soruyu sormamız lazım. Kendimize özen göstermeye, kendi bedenimize, zihnimize ne kadar özen gösteriyoruz? Şimdi bugün şu soruyu sorsam, ya en önemli şey ne? Yani beynimiz mi, zihnimiz mi, işte duygularımız mı, ruhumuz mu? Değil mi? Bazı insanlar ruh diyecek, bazıları zihin diyecek. Ama bence bu zaman zaman değişiyor. Hı hı. Bence hepsi önemli ve her gün bedenine saygı duyuyor musun? Kendi mabedine dönebiliyor musun? Kendi bedeninle buluşuyor musun? Hani biz bazen kalbinle buluşuyor musun diyoruz ya. Hı hı. Kendi evet hafızanla aslında buluşabilmen için önce bedenine saygı duyman gerekiyor. İçeriye ne giriyor? Ne alıyorsun? Ne içiyorsun? Yediklerin ne? Hani şimdi o konuya girersek çıkamayız. Yani Hı hı. poşetin içerisine girmiş ya da soframıza gelmiş ama bizi eser miktarda zehirleyen çok şey var. Hı İçtiğimiz, hı. yediğimiz değil mi? Hı hı. Yani bu açıdan bu da çok önemli. Yani bir bütün olarak insana bakmamız lazım. Yani şu an ağaca bakarsak çok şey elde etmeyiz. Yani ormana bakmamız lazım. Bir bütüne bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Harikasın. Harikasın hocam. Şimdi ben konuşurum, arada bir es vereyim. Soruların varsa o şekilde ilerleyebiliriz.
O kadar çok şey var ki aslında. Evet. Mesela bedeninle, kalbinle, hafızanla buluşuyor musun? Çok ciddi bir soru yani baktığında. Hmm. Biz mesela üçü için ve daha fazlası için buluşmayı kaliteli hale getirebilmekle ilgili neler yapabiliriz? Hı hı. Yani bununla ilgili aslında bir masaya oturup ajandamızı alıp kalemi, defteri alıp ben ne yapmalıyım diye bu soruyu sormamız lazım. Zaten başta ben bunu bahsettim. Hı hı, İşte egzersiz kısmında nasıl yapmalıyım, nereden başlamalıyım? İşte gıda konusunda onu yazmalıyız. Yani ne kadar özen gösterebilirim? Mümkün olduğunca bu çok önemli. Yani işte evlisiniz ya da değilsiniz. Bunu bir panoya asabilirsiniz, bir buzdolabına asabilirsiniz. Ya gözünüzde görmeniz gerekiyor. Bakın, insan unutan bir varlık. Hani insan nisyana mahkum diyoruz ya. hı hı, Ve işte bilinçaltımızda, zihnimizde bizi meşgul eden dolu. Yani burası çok dolu. Hani Abraham Lincoln'un bir gün Instagram'da da paylaştım Ferit Daran Offical'da. Çok güzel bir sözü var. Hatta Sismo 2'de kapakta hı beynin bir sünger gibi olsaydı 8. sayfada beynin bir sünger gibi olsaydı kafamdaki lüzumsuz bilgileri atmak için arada bir çıkarıp sıkmak isterdim diyor mesela. Yani bu mümkün mü? Evet. İşte az önce bahsettiğim nefes tekniğidir, kaliteli gıdalardır ya da aldığınız ek e, gıdalardır, hani takviye gıdalardır, hı, egzersizdir ve işte bu eğitimlere katılmaktır, bir koçluk seansı almaktır gibi gibi. Çünkü bazen kendimiz bulamayabiliyoruz. Bir koçun nazarı ve projeksiyonuyla olaya bakabilmek, hani nelere evet, nelere hayır diyebilmemiz için gerçekten bir profesyonel destek almamız gerekebiliyor. hı hı, Bunlar çok önemli. Ve bir de gerçekten yani halledemediğin işte problemler oluyor insanın. Yani onlar hakkında teslim olmak, kabule geçmek. Bakın bunlar da çok önemli. hı Kabule geçemiyoruz, teslim olamıyoruz ve burası daha çok dolmaya başlıyor. Zihin daha çok çöp bilgiyle dolmaya başladıkça aslında onu efektif kullanamıyoruz. hı, hı. Gerekli kullanamıyoruz ve aslında kısa devre yapmaya başlıyor ve bir anlamda artık kendi özümüzden uzaklaşmaya, kendi içimizdeki gerçek potansiyeli kullanamamaya başlıyoruz. Hı hı. Hani yine birinin sözüydü, hatırlarsın. Hani zihin bir paraşüt gibidir. Onu açarsanız bir işe yarar. Açılmadığında paraşüt bir işe yaramaz. İşte bunun aşmanın yolu nedir? Bu yollara ben ne kadar özen göstereceğim? Ne kadar kendimi disipline edeceğim? Bu konuda her gün 1 saat kendim mabedime dönüp kendimle ilgili neler yapabilirim ve hafta sonu bunu check edip yaptığınız şeylerde kendinize ödül vermek. Bu da çok değerli. Kendinizi ödüllendirmek. Bu ödül neyse tabii. Takdir etmek kendini. Bu çok değerli. Çünkü kendimizi bazen gerçekten değerli kılmıyoruz. Önemli kılmıyoruz. Takdir etmiyoruz. Hı hı. Bunun yolları çok. E, işte eğitimlerden aldığınız taktikler, yöntemler, uygulamalar. E, bilmiyorsanız bunu öğrenebilirsiniz. Yani bu mekanda işte çok değerli dostlar var. Sen de çok güzel çalışmalar yapıyorsun, ben biliyorum. Ya bir 40 dakikalık bir çalışma alıp oradaki kör alana ışık tutmak çok değerli diye düşünüyorum. Hızlı hızlı İbrahim. Başka bir Harika. sorun var mı? Şimdi bazen bana şunu söylüyorlar. Ya hocam, bu kadar bilgiyi hafızaya nasıl alacağız? İşte bazen öğrenciler ya da genel müdürler o kadar bilgi geliyor ki, bilgi akışı var ki. Yani ilgi ve dikkat çok önemli. Bakın, bilginin kalıcılığı ilginin ve dikkatin şiddetine bağlıdır. Bununla ilgili renkli kalemler kullanabilirsiniz. Mind map dediğimiz zihin haritalarını kullanabilirsiniz. Tony Buzan'ın. Yani bunlar pratiklik sağlıyor. Özellikle görsel olanların daha iyi anımsamasını ve hatırlamasını sağlıyor. Çünkü bir bilgiyi önce aldığında hafızaya işte 17 saniye diyen var.
Hani kısa süreli bellekten uzun süreli bellek var ya. Tabii bunu 10 saniyede yapanlar da var ama böyle ortalama 15 saniye. Orada bir ilgi ve dikkati yoğunlaştırmak gerekiyor. Tabii burada çok teknik var. Yani burada bunu anlatmamız gerçekten çok zor ama biliyorsun benim 9 tane hafıza kitaplarım var. Hani Hı baskısı hı. olan, baskısı olmayan. Biz sonda örnek vereceğiz zaten. O dikkati yoğunlaştırıp sol ve sağ beyni beraber kullanarak görsel, işitsel, dokunsal ve hissel duyguları da kullanmak. Yani biliyorsun biz hayatı 5 duyuyla algılıyoruz. İşte bu 5 duyuyu eğer ki öğrendiğimiz ya da gerçekten önem verdiğimiz bir şeyi hafızaya alırken kullanırsak ama o açıklıkla yani böyle uyuyarak ya da böyle şu şekilde falan değil yani. Biraz daha işte dik olduğunda ortam da çok önemli. Hani bir yatakta değil yani yatakta olmaması gerekiyor. Orada çok aç, tok olmamanız gibi bir sürü şeyler var. Çok sıcak ve soğuk olmaması ortamın gibi. Mekan da çok önemli. Oraya aslında bir anlamda güneşin ışığı gibi o yakıyor ya camda, mercekte. Toplanması gibi fokuslanmamız gerekiyor bak. Mesela bu Sisimoğlu'nun hikayesini çok kısa anlatmak istiyorum. Bu 3 kitap mesela ben 3 ayda yazdım. Tabii daha öncesinde bir bilgi birikimi vardı. Yayıncım bana dedi ki hocam Eylül ayında çıkacak. Ayda Mayıs ayıydı. Mayıs ayının sonuydu. Şöyle 1,5 litrelik kaç tane su almıştım? 300 tane falan su koydum böyle. Odamda günde 10 saate yakın çalışıyordum. Ve bu 3 kitap tabii CD'li çıktı. İstanbul'da CD'lerini falan ayarladık. Fokuslandım. Yani bu bir nasıldır? Alanı doldurmayla ilgili. Yani o alanda sadece var olan hedefindeki şey. Bakın bu çok önemli. Yani Evet. hedefinizdeki, vizyonunuzdaki neyse aslında hafızada çoğalan şey de odur. Ve diğerleri kenara çekilmeye başlar. Bakın yana çekilmeye başlar ve o alanda evet değerli dostlar odaklandıktan sonra orada büyümeye ve çoğalmaya başlıyorsunuz bakın. Ya çünkü diğer şeyleri bir kenara itiyorsunuz. Bir diğer şeyler kenara mecburen gidiyor. Çünkü fokusunuzdaki şey neyse oradasınız. Orada yaşıyorsunuz, orada rüyanıza girmeye başlıyor, var olmaya başlıyorsunuz, varlığınız artıyor ve arka plandaki bilinçaltındaki bütün bilgiler aslında akmaya başlıyor bakın. Yani o background dediğimiz önceden saklı kalan belki hatırlamadığınız bilgiler de gün yüzüne çıkmaya başlıyor. İşte değerli dostlar şu var. Yani ben ne yapmak istiyorum? Önce bu sorunun cevabını bulmak lazım. Alanınızda güçlü bir hafıza, odaklanmış bir hafıza, etkin bir hafıza aslında e, biraz da fokuslandığınız alanla ilgili, oradaki çoğalmanızla ilgili, ne ürettiğinizle ilgili, ne yaptığınızla ilgili, bununla ilgili hangi insanlarla konuşuyorsunuz? E, Ve bu konuda bedeninizi hangi gıdalarla besliyorsunuz? Hangi egzersizleri yapıyorsunuz? Bakın bir bütün halinde aslında. Bu bütünle insana bakarsanız, kendinizi geliştirirseniz 6 ay sonra, 1 yıl sonra çok farklı bir insan olduğunuzu görmeye başlayacaksın. Bakın. Ve 2 yıl içerisinde de o 10 bin saat kuralı vardır ya İbrahimciğim. Evet. Artık ustalığa doğru. Yani o alanda aslında usta olmaya başlamışsınızdır ve e, hafızanızı aslında maksimum kullanmış, etkin kullanmış bir birey oluyorsunuz. Bugün yazın değerli dostlar, yatmadan önce özellikle 21 gün boyunca e, ben ne istiyorum? Yaşamımda neyi çoğaltmak istiyorum? Zihnimde fokuslandığım yer neresi? Bakın. Çünkü orası sizi ya çöplüğün içerisinde tutuyor ya da o hedefe gerçekten otoyolda hızla ilerliyorsunuz demektir. Bakın. Burada küçük ayrımlar var. Burada bir profesyonel destek alma ihtiyacı duyabilirsiniz ki çok iyi olur. Bu sizin hızınızı artırır. Bu gerçekten daha hızlı yol almanızı sağlayacak. Şimdi tabii bana diyorlar ki yani siz 20 kitabı nasıl yazdınız? Yani masaya oturdum, e, deniz kenarında. Yani çünkü bazen kitabı alıyordum İbrahim şöyle. e,
Böyle kumsalda gidiyorum. Yani ben haberim yok ama. Denize giriyorum, çıkıyorum. Adam biri dedi ki ya manyağa bak ya dedi. Adam dedi denizde kitap okuyor. Tamam. Tabii o an bilincim hemen duydu onu. Şöyle kafamı çevirdim, gülümsedim. Çünkü siz bir yerde var olmaya başladığınız zaman bazen gerçekten dışarıda nelerin olduğu veya işte nerede ne yaptığınızı çok bilmiyorsunuz. İşte bu aslında sizin e, bedeninizi, potansiyelinizi çok güçlü kullandığınızın bir göstergesidir. E, işte var olduğumuz yeri bir daha düşünelim bugün. Evet, biraz tabii farklı konulara da girdim. Potansiyelini kullanmak ama bir iç içe konular. Yani hafıza, zihin ve bunlar aslında birbiriyle bağlantılı konular biliyorsun. Kesinlikle hocam. Evet, sormak istediğin bir şey var mı burada? Ee, Yani çok böyle tekrar tekrar dinlenilecek derecede anlamlı bilgi akışı yaptınız. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Her birinde ayrı ayrı mind map oluşturulabilecek Hı hı. böyle çok güzel paylaşımlar yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Ben teşekkür ediyorum. Ben Çok güzel teşekkür ederim. tiyolar vardı. İnşallah hepimiz değerlendiriyor olalım. İnşallah. Bir Siz örnek vereceğim. Ona da ne zaman istiyorsan şey yapalım. tabii örneği de alalım. Böyle yavaş yavaş toparlayalım. Tamam. Sizin sunmak istediğiniz, burada paylaşmak istediğiniz ne varsa onları da alıp yavaşça toplarız hocam. Tamam. Şimdi mesela genelde biz sol beyni ağırlıkta kullandığımız için yani tek. Hı Yani hı, bugünkü aslında eğitim sistemi de daha ağırlıklı bu tarafı kullanıyor. Yani hı hı, o konuda biraz daha eğiticiler ya da öğrenciler zaten çok bilgili olmadığı için sol ağırlıklı beyin sıkıyor. Yani background'umuzda da insanların background'unda da bu var. Herkesin. Tabii biliyorsun hafıza teknikleri eğitimi ya da beyni etkin kullanmaları biliyorsun çok eğlenceli oluyor bizim. Çünkü sağ beyni unuttuğumuz bu sağ beyni çok kullanmak çok etkili ve çok değerli. hı Bunu hı, yapmaya başladığı zaman işte bu bireyler, öğrenciler veya yetişkinler Allah Allah ya ben işte 30 kelimeyi arka arkaya 30 tane atasözünü hatırlayabiliyorum diyor. hı hı, Tabii biraz daha farklı bir çalışma yaptığımızda bu 100'e kadar çıkıyor. Yani mesela 98 diyoruz, 98'i söylüyor. 66 söyleyebiliyor. Tabii burada sen de biliyorsun çiviler var, değişik hı hı, orada işte benim bahsettiğim şu kitapta da Sisimo şeker yöntemi, hı hı. şekil kafiye yöntemleri diye. Şimdi burada aslında şöyle bu çalışma uzun olduğu için daha farklı bir şey yapacağım. Mesela solvitas perambulum. Evet, bu arada tabii bunu bahsedeceğim. Solvitas perambulum nedir bir düşünsün bilinciniz. İbrahim Sümer kardeşimin bu kitapta çok katkısı var aynı zamanda. E, bazı güzel yazıları bu kitabın içerisinde. Tabii şu an baskısı olmayan bir kitap. Yani benim elimde de bir 5-6 tane kaldı. Çok harika dokunuşları oldu. Bu kitap da 14 baskı yaptı bu arada. Evet, yayın evi kapandı. Daha sonra ben yayınlamadım. Bakalım neler mümkün. Bu kitabın içerisinde de o bilgi var. Solvitas perambulum dediğimiz zaman e, nedir? Çoğu insan bunu bilmiyor ama Romalılarda bir deyim. Ne demek? Yürürken çözmek. Şimdi bu bilgiyi şöyle ezberliyor öğrenciler genelde. Solvitas perambulum, yürürken çözmek, solvitas perambulum. Fakat sol beyinde kaydettiği için bir süre sonra unutuyor. Yani maalesef sonra da öğrenciler veya bireyler şöyle diyor. Öf ya çok sıkıcı ya. Bu dersler çok sıkıcı, okul çok sıkıcı. Öğretmenler gıcık, ders gıcık değil mi? Bunu demeye başlıyorlar. Ama aslında bu kelimeyi ben duyduğum zaman ya dedim bunu hafızaya daha kolay nasıl alabiliriz İbrahim diye. Ya sol dedim somut hale getirmek. Bakın bu çok değerli. Bilgiyi somut hale getir. Sol belli. İşte sol el, sol tarafımız. Vitas, vites demek. Arabanın vitesi. Bakın somutlaşıyor. Çünkü bunun bir karşılığı var sağ beyinde.
Benim direkt Sonra kafam böyle yaptı Peren hocam. Sonra para bulmaya gitti kafam benim. Bilmiyorum. çok güzel. Aynen para bulmak. Sol Para mı vites bulmak, Peren sol bulup vitese taktım. Yani sanki vites soldaymış da hani orada takmışım gibi ve para bulmaya gitmişim gibi düşünüp hafızamı aldım direkt yani. Doğru mu yaptım süper bilmiyorum. süper. Bak burada sağ beyni etkinleştirdin. Bak orada ne yaptın? Aslında sol ve sağ beyni beraber kullanınca Hı hı. etki 10 katına çıktı. Çarpı o. Bakın. Hı hı. Çarpı 1 iken çarpı 10'a çıkıyor aslında. Hı hı. Tabii bu Romalılarda bir deyim olunca Roma demek ne demek? Sezar demek. Hı hı. Şimdi para demek bak nereden nereye çağrışım yapıyor. Evet. Evet, Napolyon demek para para para. Şimdi bazen okullara beni çağırıyorlar. Bunun böyle bir mizansenini yapıyoruz. Böyle birkaç öğrenci çıkarıyorum sahneye. Şimdi oturtuyorum. Diyorum ki Avrupa'daki bir arabayı sürüyorsun. İşte araba hani direksiyon sağ tarafta ya orada. Hı hı. Solda da vites var. Bak sol vites. Sol Hı hı. vites. Sezar dokunuyor sol vitese. Lan bir arkadan bir bakıyor ki sert bir cisim bir silah. Napolyon diyor ki tabii bunlar önceden bir savaşa gitmişler. Ganimeti Sezar götürmüş. Napolyon diyor ki diyor aşağı inelim. Hani param nerede diyor. Paramı bul diyor. Sen parayı nereye götürdün diyor. Hani peren bulum ya parayı bulmak. Hı hı. Diyor ki hadi aşağı inelim. Yürürken bu meseleyi çözelim diyor. Hmm. Anlamı neydi? Yürürken çözmek. Ve sonra Yürüyüş bakın gezmek. bunları kol kola girdiriyorum, yürütüyorum. Bakın biz dokunsal bir milletiz genelde. Hı hı. Hislerle düşünüyoruz. Hislerimizle dokunarak yani bir şeye gerçekten dokunabilirsek, hissedebilirsek o bilgi bütün hafızamızda kalıcı olur. 100 trilyon hafızamız var bakın. Yani böyle hafıza burada mercimek küçücük kafanın içerisinde değil. Bakın alanımızda da hafıza var. Şimdi bu konulara girmiyorum. Kuantumsal bir alan. Ya burada da hafızamız var. Enerji alanımız, duygu bedenimiz, zihin bedenimiz, işte kuantumsal beden, kozmik beden, bir sürü bedenlerimiz var. Yani hafıza içeride değil. Tüm Hı vücutta da değil. Alanımızda da var. İşte ne oldu? Bunu tabii hafızanın bir kuralı da var. Tekrarın bir kuralı. İşte 40 dakika sonra işte birkaç dakika tekrar. 24 saat sonra en fazla unutma olur İbrahimciğim. hı. O Hı yüzden 24 saat sonra 2-3 dakikalık tekrar. Bu çok hı. önemlidir. 3 gün sonra, bir hafta sonra ve bir ay sonra yapacağımız 2-3 dakikalık tekrar bilginin %80-90 kalıcılığını sağlar. Hı Bakın. hı. Şimdi Solvitas Perambulumu işte bundan 5-6 yıl önce gittiğim yerlerde söylüyorum. Hocam unutmadım diyor Solvitas Bey. Ne? Ne diyorum? Ne demek hocam? Sezar diyor, yürürken çözmek diyor. Çünkü iki tarafı beraber kullandık. Şimdi bununla ilgili yüzlerce örnek verebiliriz İbrahim. Çok vakit almak istemiyorum. Hı hı. Yani bu konuda 100 saat de konuşabiliriz. Çok Harikasın. teknik ve yöntemler var. Belki Ki bununla ilgili bir eğitim düzenleriz ya da Maksimum Kamp ve Indigo kamplar var Instagram'da. hı hı. Büyük ihtimalle yine sonbaharda başlayacağız. Hı E, hı. Bu tür eğitimler ve çalışmalara ne kadar katılırsa bireyler kendine yatırım yapmış olur. Bu çok değerli. Biz yüzlerce eğitime katıldık. Daha da katıldığımız bazı spesifik eğitimler var. Evet. Bu bir yolculuk. Bu yolculuğu lütfen devam ettirsinler. Harikasın hocam. Çok teşekkür Sizlere. ediyoruz. Ben Harika. teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz başka bir şey varsa ekleyebiliriz. Yoksa yavaş yavaş tamamlayalım. Evet. Ya konu çok fazla. Bakın ben zaten videonun birkaç yerinde bunu bahsettim. Aslında nokta vuruşları yaptım. Tekrar başa dönsünler. Hı hı. Kalem ve ajandayı alıp sorduğum o sorulara cevap vererek ilerlerlerse Çok değerli. ve yaşamlarında neye evet neye hayır deyip daha sonra hemen diğer gün o planlarına uysunlar. Kendilerine değer katsınlar. Çok önemli hocam. Hemen diğer gün planlara uyuyor olmak, eylem içinde olmak Evet. çok değerli. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ben çok İyi ki teşekkür ediyorum. geldiniz. İyi Bu ki arada su da yeteri kadar su içmek de hafızaya çok değerli. Ya çok şey var, çok konumuz var. harikasın hocam. Aynen.
Bu arada dikkat ve odaklanma bu kitabın zaten kaçıncı? 16. baskı oldu. 17. baskıya girecek. Hı hı. Şu an 8 kitabım aktif. Yani 20'ye yakın kitap Maşallah. var ama Maşallah e, harikasın. diğerleri bekliyor. Çok Seninle de güzel bir çalışmayı hayal ettik. Bakalım neler mümkün. tebrik ediyoruz. Sizi kocaman alkışlıyoruz hocam. Çok Harikasınız. sağ ol. Çok 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 teşekkür teşekkür ederim. ederiz. Ben o zaman küçük bir kapanış yapayım. Değerli dostlar, söz verdiğimiz üzere çok kaliteli konuklarımız, eğitmenlerimiz, koç arkadaşlarımızla ve daha nice farklı alanlarda koçluk yapan arkadaşlarımızla buluşmaya devam ediyor olacağız. Bunların yanında özlediğiniz biliyorum. Birebir yapıyor olduğumuz çalışmalar var ve evrensel zeka işleyecektik sırada. Halen işleyemedik. Kaç yayındır ben bunu söylüyorum. Kusura bakmayın çünkü gerçekten sizlere çok değerli eğitmen arkadaşlarımızı getirmeye devam ediyoruz. Ve sırada yine bir eğitmen dostumuz mu gelir? Evrensel zeka ile ilgili yayınımız mı gelir? Bakacağız, göreceğiz. Gelecek hafta neler olacak? Ve yine Ruhun Şifası WhatsApp grubumuzda diğer dostlarla sizlerle birlikte yeni adımları da beraber yine belirliyor olacağız. Teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. İyi ki geldiniz, iyi ki biz olduk. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.